Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Harika bir geri dönüşümle karşınızdayım. Evdeki kavanozlarımızı atmıyoruz ve yeniliyoruz. İlk öncelikle kavanozumuzun bu görmüş olduğunuz kısmının daha düz gözükmesini istiyorum. Çünkü bundan sonra artık ben kavanoz olarak kullanmak istemiyorum. Eğer siz yine kavanoz olarak kullanacaksanız bu işlemi yapmayabilirsiniz. Rölyef pastayı biz bir spatula yardımıyla bu kapak kısmının geleceği yere sürüyorum. Bütün etrafını rölyef pastayla geldim ve bunu bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra daha düz olmasını istiyorsanız benim yaptığım gibi hafifçe zımpara yapabilirsiniz. Ama isterseniz tabii ki bu şekilde de kullanabilirsiniz. En alt kısmına daha açık renkler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Beyaz, kirli beyaz, dantel rengi. Ben şu an dantel rengi kullanacağım. Hemen bunu da bütün ürünlerimizi, daha doğrusu bütün boyaları kullanırken ya da başka ürünleri kullanırken muhakkak bir hafif bir çalkalayın. Daha sonra kullanın. Hemen boyamdan bir miktar alıyorum. İsterseniz direkt kavanozunuzun üzerine de koyup bu şekilde de boyama işlemini yapabilirsiniz. Ben cam boyarken ya da perforje ürünleri boyarken genellikle pompon fırça kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü pompon fırçanın bıraktığı doku cam yüzeylerde ve metal yüzeylerde daha hoş bir görüntüsü oluşuyor. Hem de fırçanın bırakmış olduğu iz olmamış oluyor. İlk öncelikle sert bir şekilde boyayı cama yediriyorum. Daha sonra oluşan bu kabarcıkların önüne geçebilmek için hafif hafif tamponluyorum. Ve boyayı bütün yüzeye yediriyorum. Bu pompon fırçanın birkaç tane boyu var. Aldığınızda dörtlü paket içerisinde satılıyor. Küçük olanlarında isterseniz ağız kısmını kullanabilirsiniz. Bütün her tarafını boyadım. Ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra bunu işlemi bir gün arayla yaparsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz. İkinci gün tekrar ikinci katımı boyuyorum. Boyama işlemi biraz sabır gerektiren bir iş. Yani bir anda boyayım bitsin maalesef diyemiyoruz. Multisurface boyalarda ya da su bazlı boyalarda kullandığınızda aralarda bir gün beklemenizde fayda var. Bu boyanın kemikleşmesini sağlıyor. Ben pirinç dekupaj kağıdı kullanacağım. Hemen göstermek istiyorum modelini ve markasını. Tabii ki siz istediğiniz herhangi bir kağıt da olabilir, pirinç dekupaj kağıdı da olabilir, peçete de olabilir. Peçete eğer kullanacaksanız 3 kat peçeteyi tek kat hale getirip ondan sonra uygulamanız lazım. Ya da herhangi bir resmi de yine aynı şekilde burada kullanabilirsiniz.
kağıdımın kenarlarındaki beyaz kısımlarını da kestim. Bunun için dekupaj tutkalı kullanıyorum. Yine güzelce bir çalkaladım. Hemen bir fırça yardımıyla dekupaj tutkalımı camımın tek yüzeyine yediriyorum. Burada hızlı davranmamız lazım. Yani tutkalımızı sürdükten sonra zaman kaybetmeden hemen dekupaj kağıdımızı, pirinç dekupaj kağıdımızı yapıştırmamız lazım. Elimle düzeltmiyorum. Onun yerine elime bir poşet geçirip poşetle düzeltiyorum. Bu şekilde kağıdımızın zarar görmesini engellemiş oluyoruz. Bu işlemi yapmamızın sebebi aralarda boşluk kalırsa kağıdımızda çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Mümkün olduğu kadar aralarda hava kalmaması lazım. Bizim bu havayı elimde gördüğünüz poşetle kaybetmeye çalışıyorum. Bu şekilde bütün yüzeyine dekupaj kağıdımı yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra koruyuculuğunu artırabilmek için yine dekupaj tutkalımı pirinç dekupaj kağıdımın üzerine sürüyorum. Beyaz olacaktır üzeri, bolca kullanın, hiç önemli değil, bir müddet sonra şeffaflaşacaktır. Yine bu işlemi 2 kere yapıyorum. Kuruduktan sonra tekrar dekupaj tutkalımdan bir kat daha sürüyorum. Yine Multisurface boyalarımızdan koyu kahve. Aralarda da bu karelerimizin aralarında da kahverengi olduğu için yine kahverengi boya kullanmak istiyorum. Koruyucu kısmını çıkarttım boyamızın. Bunun için sert bir fırça kullanabilirsiniz, pompon fırça kullanabilirsiniz, sünger kullanabilirsiniz ya da stencil fırçası varsa elinizde bununla da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben küçük pompon fırçamla kavanozumuzun bu kapağının geldiği tepe kısmını kahverengiye boyuyorum. Hafif iç kısmını da yine kahverengi renge boyadım. Şimdi hafifçe süngerimi boyamdan alıyorum. Ve fazlalığı kağıdımda bu şekilde alıyorum. Çok azar azar kuru süpürme yapıyorum. Bu işlemi köşelere biraz daha fazla yapıyorum. Bir anda boyayı alıp süngere, ondan sonra kuru süpürme kesinlikle yapmayın. Boyanın fazlasını kenarda alın. Hafifçe, çok fazla değil, hafif hafif bu şekilde kuru süpürme yapıyorum.
Eğer fazla geldiğini düşünürseniz hemen anında ıslak mendille silmeniz lazım. Eğer beklerseniz boyayı çıkartmanız gerçekten zor olacaktır. En son kısımda parmak yaldız altın rengi kullanıyorum. Elimi hafifçe aldım. Yine aynı şekilde sarı olmasını istediğim yerlere biraz ışıltı katması için hafifçe dokunuyorum. En sonki kısım vernikleme işlemi. Bunun için akrilik yarı mat vernik kullanıyorum. Çalkaladım. Hemen fırçamla aldım ve direkt üzerine döküyorum bir miktar. Hemen hiç vakit kaybetmeden verniğimi sürüyorum. Vernikleme işlemini yaptıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra tekrar ikinci kat verniğimi atıyorum. Tekrar kurutuyorum ve üçüncü kat verniğimi atıyorum. Toplamda 3 kat vernik atıyoruz. Ve işte kavanozumuzun yeni hali. Gerçekten de çok farklı oldu. Eski hali ve yeni hali arasında dağlar kadar fark var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.